Modena'nın soğuk bir kış günü, 20 Şubat 1898. Kuzey İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesindeki bu mütevazı kasabada otomobil tarihinin en efsanevi isimlerinden biri dünyaya geldi. Adı Enzo Ferrari'ydi. Babası Alfredo, aile evlerinin bir bölümünde devlet demiryolları için metal parçalar üreten küçük bir atölye işletiyordu. Annesi Adalgisa Bispini ise kocasından 13 yaş gençti. Ailenin ilk oğlu Alfredo ya da herkesin bildiği adıyla Dino, 1896'da dünyaya gelmişti. Enzo ise 2 yıl sonra aile atölyesinin hemen üstündeki yatak odasında gözlerini açtı. Her sabah aşağı kattan gelen çekiç sesleri ve işçilerin konuşmaları onun için bir uyanış marşıydı. Küçük Enzo, babasının yaklaşık 30 kişilik bir ekibi nasıl yönettiğini hayranlıkla izlerdi. Ancak ağabeyinin aksine okul sıralarında pek başarılı değildi. Onun kalbi kitapların arasında değil, açık havada atıyordu. Yıllar sonra çocukluk hayallerini bir opera sanatçısı, bir spor yazarı ve son olarak bir yarış pilotu olmak olarak anlatacaktı. Enzo'nun doğduğu dönem motorlu taşıtların henüz emekleme aşamasındaydı. Alman mühendis Karl Benz ilk otomobili 1885'te geliştirmiş ve 1888'de satışa sunmuştu. 1903 yılına gelindiğinde Modena'da 30'dan az otomobil vardı ve Alfredo Ferrari bunlardan birine Fransız yapımı bir De Dion butona sahipti. Bu yeni buluş sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde hız ve tutkunun simgesi haline gelmek üzereydi. 1890'larda Fransa'da başlayan ilk otomobil yarışları kısa sürede Avrupa'nın dört bir yanına yayıldı. İlk yarışlar şehirler arasında yapılıyor, en hızlı arabaların katıldığı en prestijli yarışlara ise Grand Prix adı veriliyordu. Ülkeler yarış arabalarına ulusal renklerini vermeye başlamıştı. Mavi Fransa, beyaz Almanya, sarı Belçika, yeşil İngiltere. İtalya'nın meşhur yarış kırmızısı ise daha 1907'yi bekliyordu. 6 Eylül 1908, 10 yaşındaki Enzo için hayatının dönüm noktası oldu. Babası Alfredo, onu ve ağabeyi Dino'yu Modena'nın 50 kilometre güneyindeki Bologna'da düzenlenen Coppa Florio yarışına götürdü. Yarışın favorileri İtalyan kırmızısına boyalı Fiat'larıyla Felice Nazzaro ve rakibi Vincenzo Lancia'ydı. On binlerce seyirci araçların geçişini heyecanla izliyordu. Nazzaro, 4,5 saatin sonunda çizgiyi birinci olarak geçerken Lancia en hızlı turu atsa da ancak 5. olabildi. 10 yaşındaki Enzo o gün gördüklerinden büyülenmişti. Motorların gürültüsü, lastiklerin çıkardığı sesler ve seyircilerin coşkusu onun için yepyeni bir dünyanın kapılarını aralamıştı. Modena Otomobil Birliği'nin düzenlediği bir zaman denemesini izlemek için bir demiryolu hattını yürüyerek geçti. Artık içinde yanan tek bir tutku vardı. Bir yarış arabasının direksiyonuna geçmek. Babası onun bir mühendis olmasını istese de Enzo'nun hayalleri farklıydı. Okulda pek parlak bir öğrenci olmasa da spor tutkusu hiç azalmadı. 1914'te henüz 16 yaşındayken Ulusal Spor Gazetesi La Gazzetta dello Sport'a futbol maçları hakkında yazılar yazmaya başladı. Ancak bu genç yeteneğin önüne Avrupa'yı kasıp kavuran İkinci Dünya Savaşı çıktı. Savaş, Avusturya Macaristan Veliahtı Arşidük Ferdinand'ın suikaste uğramasının ardından patlak vermişti. İtalya, savaşa 1915 yılında Almanya'nın müttefiki Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan ederek katıldı. Enzo'nun ağabeyi Dino önce Kızıl Haç'ta görev aldı. Ardından İtalya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne katıldı. 1916'da trajedi Ferrari ailesini vurdu. Hem Dino hem de Alfredo Ferrari, İtalya'yı saran bir grip salgını sırasında hayatlarını kaybettiler. Ailenin metal işletmesi kapandı ve Enzo annesiyle baş başa kaldı. İtfaiyede bir iş bulmak zorunda kalan Enzo, 1917'de 3. Dağ Topçusu Birliği'ne askere alındı. 1918'de bu kez kendisi dünyayı saran İspanyol gribine yakalandı ve aylarca hastanede kaldı.
Savaşın sona ermesinin ardından Kasım 1918'de Enzo, komutanından aldığı bir referans mektubuyla Fiat'ın Torino'daki genel merkezine gitti. Fiat, 1899'da kurulmuş ve Giovanni Agnelli'nin liderliğinde otomobil dünyasının önemli bir oyuncusu haline gelmişti. Ancak genç adamın umutları, işe alım yapılmıyor cevabıyla suya düştü. 1919 baharında nihayet Milano merkezli Siemens şirketinde test sürücüsü olarak bir iş bulabildi. Bu şirket eski kamyonları otomobile dönüştürüyordu. Bu sayede ucuza aldığı bir 2,3 litrelik Siemens ile yarışlara katılma fırsatı doğdu. Ekim 1919'daki Parma tırmanış yarışına katıldı ve parkuru 50 dakikanın biraz üzerinde tamamlayarak 12. oldu. Yarışı Antonio Ascari kazanmıştı. Kasım sonunda ise prestijli Targa Florio'da yarıştı. Erken bir yakıt deposu sızıntısı çabalarını baltaladı ve 10 saatlik limiti aşmasına neden oldu. Ancak 9. olarak sınıflandırıldı. Bu orta halli sonuçların ardından Siemens'den vazgeçip daha güçlü bir 7 litrelik Isotta Fraschini aldı ve 1920'deki Parma tırmanış yarışında üçüncülüğü elde etti. Yarışı hem bir opera şarkıcısı hem de yarış pilotu olan Giuseppe Campari kazanmıştı. İki adam, Campari ve Ferrari, yarışın ardından yakın arkadaş oldular. Ağustos 1920, Enzo Ferrari'nin kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biriydi. Arkadaşı Campari'nin de desteğiyle Alfa Romeo'nun yarış takımına katılmayı başardı. 1910'da Milano'da kurulan Alfa Romeo, savaş sırasında askeri teçhizat üretmiş, savaştan sonra ise otomobil üretimine geri dönmüştü. Ferrari, Ekim 1920'de Targa Florio'da Alfa'sıyla ikinci oldu. Ancak ilk zaferini almak için 17 Haziran 1923'ü Ravenna dışındaki Savio Pisti'de düzenlenen yarışı bekleyecekti. 350 kilometreden fazla bir mesafeyi kapsayan bu zorlu parkuru birinci tamamladı. O akşam ünlü savaş pilotu Francesco Baracca'nın babası Kont Enrico Baracca ile tanıştı. Daha sonra Kontes Paolina Baracca, Ferrari'ye oğlunun uçağındaki şans getiren sembolü siyah bir sıçrayan atı arabasına koymasını önerdi. Bu at, efsanevi Prancing Horse'ın yani sıçrayan atın ilk ilham kaynağı olacaktı. Yarışların dışında Ferrari bir Alfa Romeo satış temsilcisi olarak çalışıyor ve 1922'de Modena'da kendi bayiini açıyordu. 28 Nisan 1923'te. 25 yaşındaki Enzo, 2 yıl önce tanıştığı çarpıcı genç bir kadın olan Laura Domenica Garello ile evlendi. Ancak bu mutlu olaylara rağmen 1923 trajediyle sona erecekti. Ferrari'nin takım arkadaşı ve dostu Ugo Sivocci, Monza'daki İtalyan Grand Prix'si öncesinde Alfa Romeo P1i test ederken hayatını kaybetti. Monza, bir yıl önce Milano yakınlarındaki bir kraliyet parkında açılan, özel olarak inşa edilmiş bir yarış pistiydi. Bu trajedinin ardından yarış müdürü Giorgio Rimini, Ferrari'den Fiat mühendisi Vittorio Jano'yu Alfa Romeo'ya transfer etmek için Torino'ya gitmesini istedi. Ferrari bu görevde başarılı oldu ve Jano bir önceki modelden daha hızlı ve güvenilir olan P2'yi tasarladı. 1924 sezonunda Alfa'nın sürücüleri Ascari, Campari ve Ferrari büyük başarılar elde etti. Ferrari arka arkaya 3 yarış kazandı. En dikkat çekeni Pescara'daki Coppa Acerbo'ydu. Pescara'daki zaferinin ardından Lyon'daki Fransız Grand Prix'sine katılacakken gizemli bir hastalık onu yarışlardan 3 yıllığına uzaklaştırdı. Bu süreçte iş çıkarlarına odaklandı ve Alfa'nın tüm Emilia-Romagna bölgesi için resmi bayisi oldu. Aynı yıl 1922'de iktidarı ele geçiren İtalyan faşist diktatörü Benito Mussolini ile tanıştı. Mussolini, Emilia-Romagna'daki yerel bir senatörün evini ziyaret ediyordu ve Ferrari'den diktatörün kendi kullandığı yeni Alfa Romeo'suna dağ yollarında öncülük etmesi istendi. Bu talep Mussolini'nin resmi şoförünü dehşete düşürmüştü. Bu ilişki öncelikle Enzo'nun iş çıkarlarını geliştirme arzusuyla motive olmuştu ve 1934'te İtalyan Faşist Partisi'ne üye olmasına yol açacaktı. Scuderia Ferrari, Nisan 1930'da düzenlenen 4. Mille Miglia'ya 3 araçla katıldı.
Yarış alanında Mercedes-Benz, Maserati ve Lancia da vardı. Biraz tereddütten sonra Alfa Romeo fabrikası yarış takımını canlandırdı ve aralarında reigning şampiyon Campari, Nuvolari ve 2 ve 4 tekerlekli araçlarla yarışan başka bir adam olan Achille Varzi'nin de bulunduğu 6 araçla katıldı. Scuderia Ferrari'nin ilk çıkışı kötü gitti ve 3 araç da yarışı erken terk etti. Etkinlik, Varzi ve Nuvolari arasında ünlü bir düele tanık oldu. Nuvolari gece geç saatlerde öndeki Varzi'ye yaklaştı ve tespit edilmemek için farlarını kapattı. Ardından yarışın son etaplarında Brescia yakınlarında şaşkın rakibinin yanından geçti. Scuderia Ferrari'nin bir hafta sonraki çıkışı daha başarılı oldu. Enzo 1750 ile Circuito di Alessandria'da Grand Tourer sınıfında 3. oldu. Bu yarışı 1927 ve 1928'de 2 kez kazanmıştı. Takımın ikinci podyumu fabrika tarafından Scuderia için yarışmasına izin verilen Campari'den geldi. Alfa Romeo fabrikası Scuderia'ya bir P2 Grand Prix aracı vererek etkilendiğini gösterdi. Araba, Nuvolari'nin elinde Haziran ve Temmuz aylarında 3 tırmanış yarışını kazandı. Sonraki pist yarışında Toskana'nın Livorno limanı çevresinde düzenlenen Coppa Ciano'da Nuvolari, fabrikanın P2'lerindeki Varzi ve Campari'ye karşı yarıştı. O kadar yoğun yarıştılar ki ne Nuvolari ne de Varzi yarışı tamamlayabildi. Yarışı Luigi Fagioli bir Maserati ile kazandı. Scuderia'ya Eylül ayında Monza'daki İtalyan Grand Prix'si için başka bir P2 verildi. Nuvolari pole pozisyonunda yer aldı. Yarışta her iki P2 de 8. turda emekliye ayrıldı ve yarışı Varzi bir Maserati ile kazandı. 1931 sezonu yaklaşırken Ferrari yarış takımının ofislerini daha büyük bir binaya taşımak için 1 milyon liralık bir kredi sağladı. Vittorio Jano da Alfa fabrikasında 8 silindirli 2.3 litrelik bir spor araba tasarlamak için sıkı çalışıyordu. 8C 2300 Mayıs ayında Monza'daki İtalyan Grand Prix'sinde tanıtıldı. Campari ve Nuvolari yarışı kazanmak için takım oldu. Nuvolari, Scuderia'nın 8C'sini ünlü Nürburgring pistindeki Almanya Grand Prix'sinde hayal kırıklığı yaratan 4. bir sıraya taşıdıktan sonra Ağustos başında Coppa Ciano'yu kazandı. Ertesi hafta 9 Ağustos'ta Enzo Ferrari, Bologna yakınlarındaki bir zaman denemesinde bir sürücü olarak son yarışına katıldı. Ferrari, takım patronu olarak ayrıcalığını kullanarak Scuderia'nın 2.8C'sinden birini kendisi için ayırdı ve Nuvolari'yi daha az güçlü olan 1750'ye indirdi. Ferrari, 8C'de zafer kazanmaktan emindi. Ancak Nuvolari'nin başka fikirleri vardı. Tam hızda erken bir kaza sonucu gaz kontrolü koptu. Nuvolari'nin mekaniği Decimo Compagnoni, kemerini gaz koluna bağladı ve hızlandırıcıyı kontrol etmek için onu kullandı. Nuvolari direksiyon başında kaldı ve fren yapmaya devam etti. Ferrari parkurun sonunda beklenen zaferini kutlarken Nuvolari, Compagnoni'den yokuş aşağı tam gazı korumasını istedi. 20 milden fazla bir mesafede 70 saniyeden fazla kazanarak zaman denemesini yarım dakikanın üzerinde bir farkla kazandı. Nuvolari'nin azim, cesaret ve yarış becerisinin şaşırtıcı sergisi o andan itibaren Scuderia'nın tüm sürücüleri için bir ölçüt oldu. Enzo Ferrari yarış kariyerini 40 bir starttan 10 bir zaferle sonlandırdı. Yarış eldivenlerini asma kararı karısı Laura'nın hamileliği tarafından teşvik edildi. 19 Ocak 1932'de Laura, Alfredo adında bir oğul doğurdu ve geç amcasıyla büyük babasının ardından Dino olarak bilinecekti. Dino'nun doğumundan 3 yıl önce Enzo, Laura'nın kabul etmek zorunda olduğu bir düzenleme olan Lina Lardi ile ömür boyu sürecek bir ilişkiye başlamıştı. Enzo'nun aile hayatındaki bu değişikliklerin ortasında Scuderia'nın yönetim yapısında değişiklikler yapılıyordu. Alfredo Cagnato, Tadini'nin işteki hisselerini satın almıştı. Ancak tüm hissesini bankacılık ailesinden yetenekli bir sürücü olan ve şirketin başkanı olan Kont Carlo Felice Trossi'ye devretmeye 2000'de başladı karar verdi.
Nisan ayındaki Mille Miglia'da Ferrari, aralarında 5.300, 3.750 ve 1.500'ün bulunduğu 9 araçla yarıştı. Bakonin Borzacchini, Alfa'nın fabrika takımı için yarışı kazanırken Scuderia ikinci ve üçüncü oldu. Temmuz 1932'ye gelindiğinde Ferrari doğum yeri Modena'nın rengi olan sarı bir zemin üzerine Barocca'nın siyah sıçrayan atı olan bir logo benimsedi. Yıl boyunca Jano o neslin en büyük arabalarından biri olarak kabul edilen tek kişilik P3 üzerinde çalışmıştı. Ancak Scuderia'nın P3'ü kullanmasına Ağustos ayına kadar izin verilmedi. Nuvolari P3'ü Coppa Acerbo'da zaferle sürdü. P3'ünün rakipsiz başarısına rağmen ertesi yıl Alfa Romeo mali sıkıntı içindeydi ve daha yüksek düzeyde devlet kontrolüne tabi tutuldu. Ferrari, Nuvolari'nin rakibi Achille Varzi'yi ve Alfa Romeo tarafından öne sürülen iki Cezayirli sürücü Marcel Lehu ve Guy Moll'u işe alarak yanıt verdi. 1934 Monaco Grand Prix'sinde Chiron, Moll onu son turda bir dönüşe zorlayıp yarışı kazanana kadar zaferle gidiyordu. Mille Miglia'da Varzi kuzeye dönüş yolunda Nuvolari'nin birkaç dakika gerisindeydi. Ferrari'ye yağmurun geldiği bildirildi ve mekaniklerine özel yağmurluk lastikler yapmalarını emretti. İlk protestolardan sonra Varzi bunu yaptı ve yağmurda Nuvolari'yi başarıyla elden geçirdi. Scuderia'nın P3'leri 1934'te ilk başarıyı görürken İtalyan arabaları Alman üreticiler Mercedes-Benz ve Ferdinand Porsche'nin Auto Union'ı tarafından rekabet dışı bırakılıyordu. Her ikisi de Adolf Hitler'in hükümetinden sübvansiyon aldı. Ağustos'taki Coppa Acerbo'da Moll 24 yaşında büyük umutlarla yarış dünyası sahnesine patladıktan 4 ay sonra bir kazada öldürüldüğünde Fagioli'yi kovalıyordu. Yıl sonuna gelindiğinde Almanlar İtalyan topraklarında İtalyanları yeniyordu ve Varzi Auto Union için imza atmaya karar verdi. Scuderia'nın serveti, Nuvolari'nin 1935'te Ferrari için yarışmaya döneceğini açıkladığında kurtarıldı. Alman tehdidiyle karşı karşıya kalan Ferrari, teknik direktörü Luigi Bazzi'den 2 P3 motoru olan bir araba yapmasını istedi. Bimotore olarak bilinen bu araba 1934'te Grand Prix yarışları için getirilen 750 kilogram ağırlık sınırını ihlal etti. Ancak Scuderia hala Formula Libre kategorisinde yarışabiliyordu. Scuderia'nın P3'leri 1935 sezonunun başında Almanlara karşı mücadele ettikten sonra Ferrari Bimotore'yi Tunus'ta serbest bıraktı. Ancak ağır araba lastiklerini çiğnedi ve pist yarışları için uygunsuz olduğunu kanıtladı. Ferrari, Nuvolari'yi bir halkla ilişkiler aldatmacası olarak 6.3 litrelik bir bimotorede bir otoyol boyunca 200 mil bölü saate ulaştırdı. Ancak araba kısa sürede hurdaya çıkarıldı. Rudolf Caracciola Mercedes'in de yarış şampiyonluğunu kazanırken, Nuvolari 28 Temmuz'da Nürburgring'de beklenmedik bir sürpriz yaptı ve rakiplerini kendi sahalarında yendi. Eylül'de Jano Alfa fabrikasından 3.8 litrelik 8C35'i teslim etti. Ancak yeni araba hala Almanlarla baş edemiyordu. Jano'nun Mayıs 1936 12 silindirli modeli, Auto Union'ın 16 silindirleriyle karşılaştırıldığında hala düşük güçlüydü. Ancak Nuvolari daha dar virajlı pistlerde bazı yarışlar kazanmayı başardı. Coppa Ciano'da 12 C'sini emekli etmek zorunda kaldıktan sonra Nuvolari takım arkadaşı Carlo Pintacuda'nın 8 C'sini atladı ve ünlü bir zafer kazandı. Ekim'de Nuvolari 12 C'yi New York'taki Vanderbilt Kupası'nda zaferle sürdü. Scuderia'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk seyahati. Nuvolari'nin New York'taki zaferi, İtalya'nın sportif becerisini göstermek isteyen Benito Mussolini için büyük bir politik darbe oldu. Mussolini 1936'da Hitler ile Mihver Paktı'nı imzalamış olsa da İtalyan üstünlüğünü göstermek istiyordu. Bunu motor yarışlarında Almanlarla rekabet ederek yaptı. Buna göre Alfa Romeo Yönetim Kurulu yarışlara dönmeye karar verdi ve Enzo'nun takım patronu olarak devam etmesine izin verirken Scuderia Ferrari'de %80 hisse satın almayı kabul etti. Bu anlaşmanın bir parçası olarak mühendis Gioacchino Colombo Ferrari'ye katıldı.
Almanlarla etkili bir şekilde rekabet edemeyeceğini bilen Ferrari, dikkatini motorları 1,5 litreyle sınırlayan Voiturette yarışlarına çevirdi. Colombo, Auto Union'ın arabalarından ilham alan bir arka motor tasarımı önerdiğinde, Ferrari onu reddetti ve her zaman arabayı çeken öküz olmuştur diye yorumladı. Scuderia, 1937 sezonuna Pintacuda'nın Mille Miglia'da ikinci bir zafer elde etmesiyle iyi başlasa da 12C'ler sürekli olarak Almanlar tarafından yenildi. New York'a yapılan ikinci bir gezide Almanlar artan alanın bir parçasıydı ve yarışı kolayca kazandı. Nuvolari'nin 12C'si bozuldu. 12C'nin kötü performansından hayal kırıklığına uğrayan Nuvolari, Auto Union'a firar etti ve Jeannot kovuldu. 1 Ocak 1938'de Alfa Romeo, Scuderia Ferrari'nin tam kontrolünü ele geçirdi ve grubu Alfa Corse olarak yeniden adlandırdı. Ferrari, Alfa'yı terk etmesi durumunda 4 yıl boyunca Ferrari adına araba üretmesini engelleyen bir sözleşme imzalayarak takımı Milano'dan yönetmeye devam etti. 1938'de Colombo, Voiturette serisi için Alfetta takma adlı Alfa Romeo Tipo 158'i sundu. Araba Ağustos ayında Livorno'daki ilk çıkışında Emilio Villoresi tarafından kazanıldı. Villoresi, kardeşi Luigi'nin Maserati'siyle yarış boyunca savaştı. Alfa Corse, daha büyük arabaları Grand Prix yarışlarına göndermeye devam ederken Almanlar baskın kaldı. Yarış zaferini geri kazanma girişiminde İtalyan yarış yetkilileri 1939'dan itibaren ülkedeki Grand Prix etkinliklerinin Voiturette düzenlemelerine göre yapılacağını duyurdu. Mayıs 1939'da İtalyan Kuzey Afrika'daki Trablusgarp'taki ilk yarışın ilerisinde Mercedes gizlice bir Voiturette inşa etti ve yarış gününde İtalyanları 1-2 bitirişi ile şaşırttı. Trablusgarp'taki yarışın ardından Ferrari, Alfa Corse direktörü olarak kovuldu. Bu arada Hitler ordularını Polonya'ya yürütüyor, İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya savaş ilan etmesine neden oluyordu. Şimdilik İtalya 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalırken askeri kapasiteyi arttırmaya devam etti. 1939 sonbaharında Ferrari, İtalyan Hava Kuvvetleri için parça tedarik etmek üzere Auto Avio Costruzioni adı altında Modena'da kendi işini kurdu. Aynı zamanda Brescia yakınlarındaki 100 millik bir parkurda 9 tur olan Mille Miglia için araba yapma teklifleri aldı. Bunlardan biri Ferrari'nin geç arkadaşı ve akıl hocasının oğlu 21 yaşındaki Alberto Ascari'den geldi. EEC markası altında Ferrari bir Fiat 508'i modifiye etti ve 8 silindirli 1,5 litrelik bir motor ekleyerek ona 815 adını verdi. Ferrari'nin mühendisleri test sırasında iyimser olsa da yarış günü her iki arabada mekanik arızalarla yarıştan çekildi. 10 Haziran 1940'ta Alman tankları Fransız savunmalarını parçalarken İtalya, İngiltere ve Fransa'ya savaş ilan etti. Ferrari 1934'te İtalyan Faşist Partisi'ne katılmıştı. Öncelikle iş çıkarlarını tanıtma ve hükümetle iyi ilişkiler içinde kalma arzusuyla motive olmuştu. 42 yaşında orduya katılmak için çok yaşlıydı ama ordunun tedarik zincirinin bir parçasıydı. Uçak parçalarına ek olarak silah üretimi için takım tezgahları yaptı. 1942'nin sonunda Modena'daki fabrikasının bombalanabileceğinden korkan Ferrari, operasyonlarını yaklaşık 10 mil uzaktaki Maranello köyüne taşıdı. Toplam 30 hektarı kaplayan bir grup çiftlik satın aldı. Ferrari hem EEC hem de Scuderia Ferrari için yeni bir genel merkez kurarken Mussolini'nin hükümeti Temmuz 1943'te müttefiklerin Sicilya'yı işgalinin ardından devrildi ve yeni hükümet müttefiklere katıldı. Mussolini'nin liderlik ettiği bir Alman kukla rejimi Kuzey İtalya'da kuruldu. Savaşın son aylarında Ferrari'nin fabrikası müttefik baskınları sırasında 2 kez bombalandı. Nisan 1945'teki ikinci bombalamadan kısa bir süre sonra Mussolini ve metresi Milano'da partizanlar tarafından öldürüldü ve Almanlar İtalya'da teslim oldu. 22 Mayıs 1945'te Ferrari'nin metresi Lina Lardi, Piero adında ikinci bir oğul verdi. Enzo'nun 2 ailesi birlikte var olmaya devam etti. 13 yaşındaki Dino hastalığına rağmen işe varisi olarak kaldı. Savaş sırasında EEC
takım tezgahları üreten oldukça karlı bir şirketti. Ancak Ferrari spor arabalar yapmaya dönmeye karar verdi. Ferrari'nin 1930'larda eski çalışanları ve ortakları hep ayrı yollara gitmişti. Ancak Ferrari, Luigi Bazzi'yi dönmeye ikna etmeyi başardı. Gioacchino Colombo, Ferrari'nin 12 silindirli bir nokta 5 litrelik 125 S'yi tasarlamasına yardım etmeyi kabul etti. Ardından Alfa'nın canlandırılan yarış programına döndü ve proje bir havacılık mühendisi olan Giuseppe Busso tarafından devralındı. 1946'nın sonlarında Ferrari'nin 125 S'si tamamlanmaya yaklaşırken sürücü ve satıcı Luigi Chinetti, savaştan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde kendini kuran Ferrari'yi arabalarını Amerikan pazarına sunmaya teşvik etti. Kasım 1946'ya gelindiğinde Ferrari takım tezgahı işini sonlandırmaya ve yalnızca arabalara odaklanmaya karar verdi. 12 Mart 1947'de 49 yaşındaki Enzo Ferrari, üzerinde kendi adı yazan bir arabayı ilk kez kullanan adamdı. 125S 11 Mayıs'ta Piacenza'da ilk kez sahneye çıktığında Enzo arabasının sonuçlarını umut verici bir başarısızlık olarak tanımladı. Her iki Ferrari de yarışı bitiremedi. Franco Cortese benzin pompası arızalanana kadar 3 tur kala liderdi. Cortese ve 125S 2 hafta sonra Roma Grand Prix'sinde Roma'daki Caracalla hamamları yakınındaki bir pistte düzenlenen ilk zaferini kazandı. Cortese, gelecek haftalarda Ferrari için 2 zafer daha elde etti. Bu erken başarılar, 54 yaşındaki Tazio Nuvolari'yi Scuderia Ferrari'de 125S ile birkaç görünüm yapmaya ilham verdi. Her iki yarışı da kazandı. Biri 13 Temmuz'da Parma'daydı. Yarışın başında bir motor arızasından kurtuldu ve tüm alanı elden geçirdi ve Cortese'yi bir iki bitişte çizgiye götürdü. 125 zaten yerleşik bir yarış galibiyetiyle Busso, Eylül sonunda Modena'daki yarış için 1.9 litrelik bir model olan 159'u inşa etti. Ancak yeni arabalar Alberto Ascari ve Luigi Villoresi'nin Maserati'leriyle baş edemedi. Grand Prix sezonuna Maserati ve Alfa Romeo hakim oldu. 1 Temmuz'daki İsviçre Grand Prix'sinden önce antrenmanda Varzi'nin ölümüne rağmen. 5 Eylül'de Turin'deki İtalyan Grand Prix'sinde Sommer 3. olarak Ferrari'nin ilk podyum bitişini sağladı. 1949 kışında Ferrari, Güney Amerika'da bir dizi yarışa katılmak için bir 125 gönderdi. Ferrari sürücüsü 43 yaşındaki Giuseppe Farina'ydı. Nuvolari'nin bir müridi ve arkadaşı olan Farina, 1930'larda Scuderia için Alfas kullanmıştı. Farina 6 yarıştan 4'ünden çekilirken diğer ikisini kazandı. Avrupa sezonu için Ferrari, günün en yetenekli 2 sürücüsü Alberto Ascari ve Luigi Villoresi'yi işe aldı. 19 Haziran'da Spa'daki Belçika Grand Prix'sinde Ferrari için ilk çıkışlarında 2. ve 3. oldular. 2 hafta sonra Ascari 125 GPS'de İsviçre Grand Prix'sini kazandı. Motoruna bir süper şarjör takıldıktan sonra Ascari 11 Eylül'de Monza'daki kendi sahasında bir hat-trick yaptı. Pole'da kalifiye oldu ve yarış zaferine giderken en hızlı turu attı. Grand Prix başarısı için formülü bulmuşken Ferrari, Mille Miglia'daki hakimiyetini Biondetti'nin Mayıs 1949'da zafer kazanmak için açık üstlü 166 Barchetta'yı sürmesiyle sürdürdü. 25-26 Haziran'da Ferrari 24 saatlik Le Mans'a ilk kez katıldı. 266 sahaya sürüldü. Luigi Chinetti birinde İngiliz aristokrat Lord Selstone ile takım oldu ve yarışı bir farkla kazandı. Eski, 23 saatten fazla bir süredir direksiyon başındaydı. 1950'de dünyanın motor sporları yönetim organı Fédération Internationale de l'Automobile veya FIA, Formula 1 sürücüler dünya şampiyonasını kurdu. Yeni sezonun öncesinde Enzo Ferrari, Aurelio Lampredi'yi yeni bir Grand Prix arabası tasarlaması için talimat vermişti. 4-5 litrelik bir motor, Colombo'yu yıl sonunda Alfa Romeo'ya dönmeye teşvik etti. Lampredi'nin yeni arabası yıl sonuna kadar hazır değildi. Bu yüzden Ferrari 125'lerle yetinmek zorunda kaldı. Buna göre ilk Formula 1 şampiyonasına Alfa Romeo hakim oldu.
Avrupa takımlarının kendilerini geri çektiği Indianapolis 500'ünde dahil olduğu 7 yarışlık bir sezonda Farina ve Arjantinli Juan Manuel Fangio 3'er yarış kazandı. İlki 30 şampiyonluk puanıyla ünvanı kazandı. 4 Ferrari sürücüsü arasında 16 puan topladı. Açık yolda Scuderia, Mille Miglia'daki hakimiyetini bir Ferrari satın alan 4. adam, amatör Giannino Marzotto'nun zaferiyle sürdürdü. 1951'deki sonraki sürümde Villoresi Lampredi tarafından tasarlanan 4.1 litrelik bir V12 motoruyla Ferrari için onurları aldı. Ferrari'nin yol yarışlarındaki devam eden başarısı, şirketin güvenilir arabalar inşa etme itibarını kurdu. Ancak Enzo Lampredi'nin 4.5 litrelik Ferrari 375 ile Formula 1 şampiyonasını kazanmak için umutsuzdu. Sezon, Farina ve Fangio'nun önceki yılın hakimiyetini sürdürerek ilk 3 Avrupa yarışını kazanmasıyla başladı. 14 Temmuz 1951'de Silverstone'daki İngiliz Grand Prix'sinde genç Arjantinli Jose Froilán González, Ferrari'nin Formula 1 şampiyonasındaki ilk zaferine giderken Fangio'yu geride tuttu. Scuderia Ferrari, F1 tarihinin en başarılı takımı olma yolundaydı. Ascari, González'in başarısını Nürburgring ve Monza'da bir zafer çiftiyle takip etti. Ancak İspanya'daki son turda Fangio'nun elinden şampiyonluğu alma konusunda başarısız oldu. Eylül 1951'de Enzo Ferrari, Bari'deki şampiyonluk dışı yarışta yetenekli 19 yaşındaki İngiliz Stirling Moss'a bir sürüş teklif etti. 1952'de takımın tam üyesi olma seçeneğiyle. Moss, British Racing Motors'tan da teklif aldığı için taahhütte bulunmamıştı. Ancak Bari'de 375'i sürmeyi kabul etti. Geldiğinde bir Ferrari mekaniği tarafından Taruffi'nin arabayı sürmesi gerektiği bilgisi verildi ve hayatında asla Ferrari için sürmemeye yemin ederek fırladı. 1952'de reigning şampiyonlar Alfa Romeo Formula 1 şampiyonasından çekildi. Daha fazla araba çekmek için bir çaba içinde FIA'ya önümüzdeki 2 sezon için F1 şampiyonasının Formula 2 kurallarını benimseyeceğine karar verdi. Motor boyutunu 2 litre ile sınırlandırdı. Lampredi, 375 şasisine uyacak 4 silindirli 2 litrelik bir motor tasarladı. Ferrari 500'ü yarattı. Ascari, 30 Mayıs'ta Indy 500'e katılmak için İsviçre'deki sezon açılışını kaçırdı. Modası geçmiş 375 ile. 8. sıraya kadar yükselse de 375 Amerikalı rakipleri tarafından geride bırakıldı ve Ascari yarıştan çekildi. Günler sonra Fangio Maserati için Monza'daki şampiyonluk dışı bir yarışta yaralandı. Avrupa'ya döndükten sonra Ascari kalan 6 şampiyonluk yarışını kazandı. Kolayca ünvanı aldı. Ascari 1953 sezonunun ilk 3 Avrupa yarışını kazandı. Art arda 9 Grand Prix galibiyeti rekoru kırdı. Ascari'nin serisi 5 Temmuz 1953'teki Fransız Grand Prix'sinde Reims'te kırıldı. Yüzyılın yarışı olarak adlandırıldı. Ascari ve İngiliz takım arkadaşı Mike Hawthorne, 60 tur 500 kilometre yarış mesafesi boyunca alanın tepesinde Arjantinliler Fangio ve González'in Maserati'lerine karşı savaştı. İngiliz, Fangio ve González'in önünde en dar zaferi sağladı. Ascari sadece 4 saniye geride 4. oldu. Ascari, dünya ünvanını savunmak için 2 yarış daha kazanmak için geri döndü. Ascari, Scuderia için yeni zafer kazanırken 11 Ağustos 1953'te Tazio Nuvolari 61 yaşında öldü. Bir arkadaşın ve tanıdığı en büyük sürücünün kaybına yas tutarken, Ferrari ayrıca 21 yaşındaki oğlu Dino'nun ölmekte olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Ferrari'nin endişeleri, Mercedes'in 1954 şampiyonasına Fangio ile baş sürücü olarak gireceğinin açıklanmasıyla daha da arttı. İşler daha da kötüye gitti. Ferrari, sözleşme görüşmeleri sırasında Ascari'nin maaşını artırmayı reddetti. Bu da ikincisinin Lancia'ya geçmesine yol açtı. Villoresi de onunla birlikte. 1954 sezonu Ferrari için bir felaketti. Fangio, 8 Avrupa yarışından 6'sını kazanarak ünvanı aldı. Ferrari, González ve Hawthorne'tan birer zaferle yetindi.
İkincisi, olağan dışı ve güvenilmez 2,5 litrelik 553'te, takma adı Squalo veya köpek balığı. Ascari'nin Lancia'sı girdiği her Grand Prix'ten çekildi. Ancak yılın başında Mille Miglia'da Ferrari'nin arka arkaya 6 zaferine bir son vermeyi başardı. 1955 sezonu daha da hayal kırıklığı yarattı. Tek Ferrari zaferi 22 Mayıs'ta Monaco Grand Prix'sinden Ascari'nin Lancia'sı limana düştükten sonra Fransız Maurice Trintignant'tan geldi. Bir haftadan kısa bir süre sonra Ascari, arkadaşı Eugenio Castellotti'nin Ferrari 750S spor arabasını Monza'da test ederken bir gizem olarak kalan bir kazada öldürüldü. Trajedi, Lancia'yı motor yarışlarından çekilmeye yöneltti. Bunu takiben Ferrari, Fiat'tan mali destekle Lancia arabalarını devralmak için devreye girdi. Enzo Ferrari, yüksek hızda 4 tekerlek üzerinde sürüşün heyecanını temsil eden bir marka inşa etmişti. Ancak bununla birlikte sadece pistte değil, yolda da erken ölüm riski taşıyordu. 1955'te Le Mans'ta başka bir trajedi motor sporları dünyasını vurdu. Fransız sürücü Pierre Levec Mercedes'inde havaya fırlatıldı. Kendisini ve 83 seyirciyi öldürdü. 4F1 yarışı iptal edildi. İsviçre motor sporlarını tamamen yasakladı ve Mercedes, Fangio için başka bir zafer sezonunun sonunda F1'den çekileceğini açıkladı. Ferrari bir lider sürücü ararken ve Fangio bir yarış koltuğu ararken Defending şampiyon modifiye edilmiş bir Lancia D50 ve 8 sürdü. Ferrari ile ilk ve tek sezonunda ünvanını savundu. 3 zafer ve birkaç ikincilik elde etti. İngiliz takım arkadaşı Peter Collins, Spa ve Reims'te kazanırken şampiyonada 3. oldu. Monza'da 2. sırayı paylaşmak için arabasına Fangio'nun geçmesine izin vermese şampiyonluğu kazanırdı. Collins'ın Reims'teki zaferinin arifesinde Dino Ferrari 30 Haziran 1956'da 24 yaşında öldü. Dino Vittorio Jano ile birlikte spor arabalar için V6 ve V8 motorlar tasarlamak üzere Maranello fabrikasında çalışıyordu. 1956'nın sonlarında Ferrari, Dino adını yeni V6 motoruna miras bıraktı. 1957'den 1976'ya kadar Dino adı V6 veya V8 ile Maranello'da yapılan bir dizi arabanın tamamına verildi. Enzo Ferrari'nin iyi farkında olduğu gibi trajedi motor yarışlarında trajedi doğurur. Mart 1957'de Castellotti yeni Ferrari 801'i test ederken Modena'da öldürüldü. Mayıs ayındaki Mille Miglia'da Piero Taruffi bir Ferrari bir iki bitişinde yarışı kazandı. Ancak İspanyol takım arkadaşı Kont Alfonso de Portago, gezici ve 5 çocuk dahil 10 seyirci ile birlikte öldürüldü. İtalyan hükümeti yol yarışlarına yasakla yanıt verdi. Fangio'nun Maserati ile 5. ve son ünvanını kazandığı kazasız 1957 et ve bir sezonundan sonra Ferrari 1958 şampiyonasına bir Dino V6 motoruyla övünen ilk Ferrari 246 F1 ile girdi. Sezonun umut verici olmayan bir başlangıcından sonra Mike Hawthorne 6 Temmuz'daki Fransız Grand Prix'sinde Ferrari'nin yılın ilk zaferini kazandı. Takım arkadaşı Luigi Musso'nun ölümüyle gölgelenen bir yarış. Musso'nun ölümü, Vatikan'ın resmi gazetesi L'Osservatore Romano'dan bir başyazıyı tetikledi. Ferrari'yi bu kadar çok sürücüyü ölüme gönderdiği için kınadı. 19 Temmuz'da Silverstone'daki İngiliz Grand Prix'sinde Peter Collins yılın Ferrari'nin 2. zaferini aldı. Ancak 2 hafta sonra Almanya Grand Prix'sinde Collins çimlerin üzerinden genişlediğinde öldürüldü. Arabanın havaya fırlamasına ve onu bir ağaca fırlatmasına neden oldu. Fas'taki sezonun son yarışında Hawthorne için ikincilik, yalnızca bir zaferle ikincinin 4'üne karşı onu tek bir puanla şampiyonluğu güvence altına almak için yeterliydi. Son 12 ay içinde birkaç takım arkadaşını kaybetmiş olan Hawthorne, 1959 sezonu için Ferrari ile sözleşme imzalamamaya karar verdi. Emekliliğinden 3 ay sonra İngiltere'de 29 yaşında bir trafik kazasında öldü.
İlk 9 F1 Dünya Şampiyonası'nın 4'ünü kazanmış olan Ferrari, 1950'lerin sonlarında Amerika'da da başarılı oluyordu. 1957 ve 1958'de Amerikalı Phil Hill, Peter Collins'le takım oldu. Venezuela Grand Prix'si, Buenos Aires 1000 kilometre ve Florida, Sebring'deki 12 saatlik yarışı kazandı. Hill 1958'in sonlarında F1'de yarışmaya başladı. Ancak Collins, Hawthorne ve Musso'nun kaybıyla zaten önde gelen bir sürücüydü. Enzo Ferrari, İngiliz Tony Brooks'u kadrosuna ekledi. Brooks, 1958'de İngiliz takımı Vanwall'da Stirling Moss'un takım arkadaşı olarak 3 yarış kazanmıştı. Ferrari'ye yönelik ana zorluk İngiliz yapımcılar Cooper ve Lotus'tan geldi. Hafif arkadan motorlu arabaları Ferrari'nin Grand Prix arabası fikrinden oldukça farklıydı. Brooks bir Dino 246'da 2 yarış kazandı ve şampiyonada ikinci oldu. Avustralyalı Jack Brabham, Cooper'ın da 3 yarış galibiyeti elde etti. 1960'a gelindiğinde Enzo Ferrari işini bir limited şirkete dönüştürdü. Ferrari, kıdemli personeli Laura Ferrari'nin şirkete artan müdahalesinden rahatsızdı. Diğerleri son şampiyonluk zaferinden yararlanmayı umarak bir zam talep etti. Reddedildi. 8 adam Ferrari'ye bir ultimatom sunduğunda patron yerinde durdu ve gitmelerine izin verdi. Laura da şirketin işlerinden bir adım geri atacaktı. Yarış takımı krizdeyken Ferrari'nin yol arabası işletmesi gelişiyordu. Krallar ve prensler Enzo'dan bir Ferrari satın almak için Maranello'ya hac ziyareti yaptı. İran'dan Şah Muhammed Reza Pahlavi ve Hollanda'dan Prens Bernhard dahil. Bir motor yarışı hayranı her F1 zaferinden sonra Ferrari'yi telgrafla tebrik etti. Hollandalı prens 1962'de böyle telgraflar göndermedi. Yeni baş mühendis Mauro Foggieri 156 ile uğraştı ama herhangi bir önemli gelişme sağlayamadı. Sezonun ilk 3 yarışındaki 3 podyumdan sonra Hill uzaklaştı. Sezonu bir BRM'de İngiliz Graham Hill tarafından kazanılan bir şampiyonada 6. tamamladı. Cesareti kırılmış ve bitkin 1962'nin başlarında 63 yaşındaki Enzo Ferrari işin bir kısmını satmayı umuyordu. 1963'ün başlarında şirkette %90 hisse satın almak için Ford'dan 18 milyon dolarlık bir teklif aldı. 20 Mayıs 1963'te Ford yöneticileriyle yapılan bir toplantıda Ferrari, yarış takımının bütçesini artırmak için izin alması konusundaki Ford'un ısrarıyla sorun yaşadı. Tartışmalardan çıktı. Başarısız müzakereleri öğrendikten sonra Ford Başkanı Henry Ford II, şirketin kurucusunun torunu ve adaşı, Ferrari'yi aşağılamaya kararlıydı. Ferrari'nin Ford'la müzakereleri Fiat yöneticilerinin dikkatini çekmesine neden oldu. Herhangi bir anlaşmanın ortaya çıkması birkaç yıl alacaktı. 1963 F1 sezonu için Ferrari, İngiliz John Surtees'in hizmetlerini güvence altına aldı. Bir motosiklet şampiyonu, Nuvolari ve Varzi'nin kalıbında spor araba yarışçısına döndü. Surtees, Şahin At için ilk sezonunda Nürburgring'deki Almanya Grand Prix'sini kazanarak Ferrari için tüm kategorilerde yarıştı. 1964'te Surtees, reigning şampiyon Jim Clark'ın önünde Graham Hill'e doğru dünya ünvanına giden 2 yarış kazandı. Surtees, ertesi sezon tek bir yarış kazanamadı. Enzo'nun kendini Maranello'da kapattığından ve modern yeniliklere uyum sağlamada başarısız olduğundan şikayet etti. Surtees daha sonra 1966 sezonu için arabasından şikayet etti. 3 litrelik V12 ile 312. Önceki yılın arabasından daha yavaş ve daha az güvenilirdi. Monaco Grand Prix'sinden emekli olduktan sonra Surtees 12 Haziran'da Spa'daki bir sonraki yarışı kazandı. Ertesi hafta sonu Surtees, Ferrari'nin onurunu 3 Ford GT40'a karşı savunmak için Le Mans'a geldi. Takım müdürü Eugenio Dragoni, Surtees'ten İtalyan takım arkadaşı Ludovico Scarfiotti'nin yarışa başlamasına izin vermesini istediğinde İngiliz fırladı. 3 Ford podyumu süpürdü. Tek Ferrari yarışın 9 saatinde çöktü. Ford, Ferrari'nin Le Mans'taki arka arkaya 6 zaferini kırdı. Henry Ford'un sözünü yerine getirdi. Surtees takımdan ayrıldı. F1 şampiyonasındaki tek başka zaferi, Scarfiotti'nin coşkulu bir ev kalabalığının önünde Monza'da bayrağı almasıyla geldi.
1967 F1 sezonu için Ferrari, Lorenzo Bandini ve genç Yeni Zelandalı Chris Amon'u sahaya sürdü. İkili, yılın başında iki büyük spor araba yarışını etkili bir şekilde kazanmak için takım oldu. Ancak Bandini, Monaco'da arabası liman yakınında alev aldığında ölümcül şekilde yaralandı. Ferrari-Ford rekabeti 4 Haziran'daki Hollanda Grand Prix'sinde Grand Prix sahnesine taşındı. Jim Clark, bir V8 Ford Cosworth motoruyla güçlendirilmiş Lotus'unu zaferle aldı. Le Mans'ta Ferrari, Ford'dan ünvanı geri almayı başaramadı. İkincilikle yetindi. Gerçekten de Ferrari 2023'e kadar Le Mans'ta bir daha kazanamayacaktı. Ertesi yıl Ferrari daha da aşağılanmaya maruz kaldı. Ford motorlu arabalar F1 takvimindeki 12 yarışın 11'ini kazandı. Belçikalı Jackie Ickx'in Fransız Grand Prix'sinde Ferrari için zaferi tek istisnaydı. Enzo, 1968 sezonu için yetenekli genç İskoç Jackie Stewart'ı işe almaya çalıştı. Ancak ikincisinin kapsamlı koşul listesini reddetti. Stewart, 1969'da 3 dünya ünvanından ilkini kazanırken, Ferrari 1950'den beri en kötü sezonunu yaşadı. Ferrari'nin F1'deki mücadeleleri, Şahinat markasının film yıldızları ve ünlüler arasında giderek daha popüler hale gelmesini engellemedi. Bununla birlikte motor yarışları pahalı bir girişimdi ve şirketin finansmanı bunu gösteriyordu. 1965'te Fiat, Ferrari'de küçük bir hisse aldı ve Dino V6 motoruyla bir araba üretmeye başladı. 18 Haziran 1969'da Ferrari, Turin'de Fiat'la bir anlaşma imzaladı. 7 milyar lira değerinde bir anlaşmada veya yaklaşık 11 milyon dolar Fiat %40 hisse satın aldı. Enzo'nun %50'si ölümünde Fiat'a devredilecek, kalan %10 ise oğlu Piero ve mirasçılarına gidecekti. Francesco Bellicardi şirketin genel müdürü olarak görevi devralırken Enzo yarış takımı üzerinde tam kontrolü elinde tuttu. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisinin finansal bankacılığıyla Ferrari işinin geleceği güvence altına alındı. Sonraki 4 F1 sezonu için Ickx, Ferrari takımını elüsif bir F1 ünvanı arayışında yönetti. 1970'te en yakın oldu. 3 yarış galibiyeti onu Avusturyalı Jochen Rindt'in arkasından ikinci sıraya taşıdı. Sezonun başlarında 5 galibiyeti, kalan 3 yarışla Monza'da antrenman yaparken öldürüldükten sonra ona ölümünün ardından bir dünya şampiyonluğu sağlamak için yeterliydi. Nisan 1972'de Maranello fabrikasının arazisinde Fiorano'da yeni bir test pistinin açılmasına rağmen F1 takımı mücadele etmeye devam etti. Ferrari'nin spor araba yarışlarındaki onurunu korudu. Mühendislik ekibiyle sonuçsuz bir şekilde uğraştıktan ve spor araba yarışlarından çekildikten sonra Haziran 1973'te Ferrari 26 yaşındaki Luca Di Montezemolo'yu yeni spor direktörü olarak atadı. Montezemolo yeni bir lider sürücü aradı. İlk tercihi İngiliz James Hunt'ı güvence altına alamadıktan sonra Avusturyalı Niki Lauda'ya yaklaştı. Montezemolo başkanlık ederken ve Lauda direksiyon başındayken yeni Ferrari takımı pistte zafer arayışında eski duygusal İtalyan fikirlerini bir kenara attı. 1974 sezonu için Forghieri'nin yeni 312 B3'ü emrinde olan Lauda ve İsviçreli takım arkadaşı Clay Regazzoni toplam 3 yarış kazandı. Regazzoni'nin tutarlılığı ona şampiyonada ikinci sırayı verdi. Lauda 2 yarış galibiyetiyle 4. oldu. Lauda'nın sözü, güçlü düz 12 silindirli motorlu Forghieri'nin aerodinamik 312 T'sinde gerçekleşti. 1975'te 5 galibiyet ve 3 podyum dahayla ünvanı aldı. Ferrari yarış takımını elden geçirdikten sonra Montezemolo 1976'da Fiat organizasyonu içindeki merdivenlerde terfi ettirildi. Lauda, ünvan savunmasına etkileyici bir şekilde başladı. Sezonun ilk 9 yarışı sırasında 5 zafer topladı. 61 puanlık bir yığın en yakın rakibinin 2 katından fazlaydı. 1 Ağustos'ta Nürburgring'de Lauda'nın Ferrari'si bir bariyere çarptı ve alev aldı. Birkaç sürücü pistte durdu ve bilinçsiz Lauda'yı çıkarmak için koştu. Lauda sonraki 2 yarışı kaçırdı. Ancak Ferrari'yi ve yarış topluluğunu kazasından 6 hafta sonra 12 Eylül'de Monza'da yarışmak için talep ettiğinde şaşırttı. Şampiyonluk liderliğini korumayı umuyordu.
Hala başında bandajlarla Lauda yine de dördüncülük elde etmeyi başardı. Lauda, sezonun sondan bir önceki yarışında Watkins Glen, New York'ta üçüncü olmasına rağmen Hunt birkaç zafer elde etmişti. Fuji'deki Japon Grand Prix'sine girerken Lauda'nın 3 puan gerisindeydi. Islak bir yarışta Lauda ikinci turda emekli olmaya karar verdi. Hunt üçüncü oldu. Şampiyonluğu tek bir puanla kazanmak için yeterliydi. Son yarışın koşulları Lauda ve Ferrari arasındaki gerilimi artırdı. Ancak ilki 1977 sezonu için tutuldu. Arjantinli Carlos Reutemann atanmış takım lideri olmasına rağmen. Bir noktaya değinmek isteyen Lauda 3 yarış kazandı. 6 tane daha ikinci oldu. Watkins Glen de dördüncü olarak ünvanı 2 yarış hala devam ederken kazandı. Yılın başlarında Lauda gizlice gelecek sezon Brabham takımına geçmeye karar verdi. Lauda, Ferrari'nin herhangi bir sürücüye yaptığı en cömert karşı teklifini reddetti. Son 2 yarışa katılmadan takımdan ayrıldı. Defending şampiyonunu kaybetmekten hayal kırıklığına uğramış olsa da Ferrari genç bir Fransız-Kanadalı yetenek tespit etmişti. Gilles Villeneuve, Lauda'nın koltuğunu son 2 yarış için hiç puan almadan aldı. 27 Şubat 1978'de Laura Ferrari 77 yaşında öldü. Neredeyse 60 yıllık karısının kaybını halka açık bir şekilde yas tutarken Enzo Lina ve Piero'nun Modena'daki eve taşınması için hazırlık yaptı. Piero annesinin soyadını almış olsa da Enzo Piero'nun Ferrari adını alması için adımlar attı. Kasım 1968'de Floriana Nalin ile evlendikten kısa bir süre sonra Piero'nun kızı ve Enzo'nun torunu Antonella doğdu. Geç üvey kardeşi gibi Piero da işte önemli bir rol oynuyordu. 1982 sezonu kötü başladı. En iyi gösteri Brezilya Grand Prix'sinde Villeneuve'ün takım arkadaşı Didier Pironi için 6. sıradaydı. Sezonun 4. yarışında yakındaki İtalyan kasabası Imola'daki San Marino Grand Prix'sinde çoğu yapımcı F1 düzenlemeleri hakkında bir anlaşmazlığın ardından Bernie Ecclestone'un Formula 1 Yapımcılar Birliği tarafından düzenlenen bir boykota katıldı. Bir Ferrari zaferi bir formaliteydi. Enzo, sürücülerine 1-2 bitişini garanti altına almak için birbirleriyle yarışmamalarını emretti. Pironi bu talimatlara uymadı. Son turda Villeneuve'ü geçerek zaferi aldı. Villeneuve, 8-9 Mayıs hafta sonu Zolder'daki Belçika Grand Prix'sinde 2 hafta sonra intikam almaya yemin etti. Son antrenman seansında pistlere giderken Villeneuve daha yavaş bir arabanın arkasına çarptıktan sonra ölümcül bir şekilde kaza yaptı. Bir kez daha Ferrari bir oğul olarak gördüğü yetenekli bir sürücüyü kaybetmişti. Ferrari için 4 sezonda sadece 6 zafere rağmen Villeneuve'ün azmi ve direksiyon başındaki vahşeti onlarca yıl sonra bile onuruna bir hayran kitlesi tutmasını sağladı. 1983 sezonunda René Arnoux ve Patrick Tambay'dan oluşan tam Fransız sürücü kadrosu toplam 4 yarış kazandı. Sürücü şampiyonasında 3. ve 4. olurken Ferrari'ye yapımcılar unvanını teslim etti. Ferraris, İtalyan Michele Alboreto ve Avusturyalı Gerhard Berger'in direksiyonunda birkaç yarış daha kazanmaya devam etse de Enzo Ferrari daha fazla şampiyonluk zaferi göremeyecekti. Scuderia Ferrari, bir yapımcı şampiyonası için 1999'a kadar beklemek zorunda kalacaktı. Michael Schumacher'in takım için sürücü unvanları kazanması için. 1987'de 89 yaşındaki Enzo Ferrari, Ferrari adını taşıyan ilk arabanın yapılışının 40. yılını kutladı. Anmanın bir parçası olarak Maranello fabrikası F40'ı üretti. Ferrari'nin erken 125 ve 166'nın ham ruhunu yeniden yakalayacağını umduğu orta motorlu, arkadan çekişli bir yol arabası. 1988'de 90. yılında Enzo Ferrari her kesimden övgü almaya devam etti. Ocak sonunda Modena Üniversitesi'nden fahri derece dahil. 21 Şubat'ta Ferrari'nin torunu Antonella, Enzo adında bir oğul doğurdu. Ferrari 30 yıldan kısa bir süre önce Katolik Kilisesi tarafından kınanmış olsa da 4 Haziran'da Papa II. John Paul, Maranello'daki Ferrari fabrikasına geldi. Piero onu Fiorano test pistinde gezdirdi. Enzo, Modena'daki evinden ayrılamayacak kadar hastaydı.
Papa bir telefon görüşmesiyle yetinmek zorunda kaldı. Sağlığı için papalık kutsamasına rağmen Enzo Ferrari 14 Ağustos 1988 sabahı 90 yaşında öldü. Modena'daki San Cataldo mezarlığındaki aile mezarına defnedildi. Ebeveynlerine karısı Laura'ya ve oğlu Dino'ya katıldı. 2002'de Ferrari, geç kurucusunun onuruna Ferrari Enzo adlı yeni bir bayrak modelini tanıttı. 650 bir beygir gücü üreten 6 litrelik V12 motorlu ve 200 mil bölü saatin üzerinde bir azami hıza sahip. Yıllar boyunca Fiat Ferrari'nin eski rakipleri Alfa Romeo, Lancia ve Maserati'yi satın aldı. 2009'da küresel finansal krizi takiben Fiat Amerikan Big Three üreticisi Chrysler'le bir ortaklığa girdi. Ardından 2014'te tam bir birleşme. 2016'da Fiat Chrysler Automobiles Ferrari'yi devretti. New York ve Milan borsalarında halka açık bir şirket oldu. Agnelli İmparatorluğu'nun varisi John Elkann %25 hisseyle başkan olarak kalıyor. Piero Ferrari ise %10 hissesi ikisiyle yönetim kurulunda başkan yardımcısı olarak oturuyor. Enzo Ferrari'nin mirası, Grand Prix sezonu boyunca Formula 1 takımını dünyanın dört bir yanında takip eden, üzerinde sıçrayan at logosu bulunan kırmızı bayraklar denizinde yaşıyor. Orta düzeyde başarılı bir yarış sürücüsü olarak kariyerinden sonra Alfa Romeo ile ortaklık içinde bir yarış takımı yöneticisi olarak daha büyük başarı elde etti. Campari, Nuvolari, Varzi ve Mol gibi dönemin en büyük sürücülerinden bazılarını sahaya sürdü. Savaştan sonra Ferrari adını pistte ve yolda hız, tutku, glamour ve romantizmle eş anlamlı hale getiren bir şirket kurdu. Ferrari'nin yarış zaferi arayışı önemli mali ve insani maliyetle geldi. Onlarca yıl boyunca arabalarında Alberto Ascari, Eugenio Castellotti, Peter Collins, Wolfgang von Trips ve Gilles Villeneuve gibi birçok büyük sürücünün kaybını yaşadı. 3 kez şampiyon Ayrton Senna'nın 1994'te Imola'daki ölümcül kazasının ardından tanıtılan bir dizi güvenlik özelliğine rağmen Formula 1 tehlikeli bir iş olmaya devam ediyor. 2014'te Ferrari Akademisi mezunu Jules Bianchi, Japon Grand Prix'sinde bir kurtarma aracına Marussia F1 arabasını çarptıktan sonra ölümcül şekilde yaralandı. Açık risklere rağmen Enzo Ferrari'nin cisimleştirdiği motor sporlarının heyecanı hala çok canlı.